Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umuyorum ki hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz ve enerjiniz yerindedir. Şimdi bugün yine çok güzel bir konuyla bir açılım yapacağız. Değerli bir konu olduğunu düşünüyorum. Karmik ilişkilerle ilgili bir konu. Şuna bakacağız arkadaşlar. Hayatınızdaki ya da aklınızdaki kişi karmik partneriniz mi yoksa kaderinizdeki kişi mi? Bunu değerlendireceğiz hep birlikte. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle açılımımız deste seçmeli olacak. 2 adet deste kullanacağım. İlk destemiz Sufi Tarot destesi ve şöyle mavi bir tüyümüz var. Şu şekilde. İkinci destemiz ise Işık Kahini Tarot destesi. Ve onun da şöyle turuncu bir tüyü var. Yani dilerseniz deste olarak, dilerseniz tüylere bakarak seçiminizi yapabilirsiniz. Ya da dilerseniz her iki desteği de dinleyip kendinize uyanları sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Şimdi açılıma geçmeden önce bu açılımın daha anlaşılır olabilmesi için karmik partnerle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Birçoğunuz tabii ki biliyorsunuzdur ama bilmeyen arkadaşlarımız için. Şimdi arkadaşlar karmik ilişki demek bir türlü bitmeyen, böyle ayrılıkların ve barışmaların sürekli olduğu, yani ne kopabiliyorsunuz, ne birlikte olabiliyorsunuz, birbirinize acı veriyorsunuz, sürekli ayrılma, barışma durumları, hani bu on-off dediğimiz ilişki durumları gibi süreçler bize karmik ilişkinin aslında karşılığını veriyor. Şimdi bu sürekli ayrılma ve barışmalara rağmen her iki tarafta tarafında karşı koyamadığı bir durum vardır ortada. Dediğim gibi ne kopulabiliyordur ne de bir araya gelip mutlu olunabiliyordur. Böyle çelişkili, sıkıntılı, sorunlu bir ilişki türü diyebiliriz. Birbirlerinin hayatlarına taraflar sürekli girip çıkarlar ancak birbirlerinden bir türlü vazgeçemezler gibi bir durum karmik ilişki. Şimdi tabii ki bunun bir sebebi var arkadaşlar. Yani bu durumun böyle olmasının bir tabii ki sebebi var. Mesela tam olarak açıklanamayan bir dejavu durumu. Sanki bu kişiyi ilk gördüğünüzde bile önceden tanıyormuşsunuz hissi, o tanınmışlık hissi ya da onunla yaşadığınız herhangi bir şeyi daha önce yaşamışsınız gibi bir dejavu olma durumu söz konusu olabilir karmik ilişkilerde. Çünkü daha önceki hayatlarda çözemediğiniz sıkıntıları, sorunları bu hayata getirdiyseniz eğer, işte bunları zaten çözebilmeniz için karşı taraf size bir aynalama, yani birbirinize bir aynalama yapıyorsunuz. Bu çektiğiniz bütün sıkıntılar size o halledemediğiniz sorunları işaret etmek için var aslında. Dediğim gibi yani tam olarak böyle açıklanamayan önceden yaşanmışlık ya da tanınmışlık hissi, başka yaşamlardan gelen sorunların işte gün ışığına çıkmasını sağlayan bir ilişki türü, hala tamamlanamamış problemlerin, hala çözülememiş sorunları işaret eder. Yani geçmiş yaşamlardan gelen ruh bağlantılarıyla ilgilidir. Karmik ilişki dediğimiz bir nevi ayna görevi görür. Karşı taraf sizi aynalar. Yani onunla yaşadığınız sorunlar sizin halletmeniz gereken aslında kendinizle ilgili problemlerdir. Gerçekten karmik ilişkiler zorlayıcı ilişkiler ve karmik partnerler de zorlayıcı partnerlerdir. Dediğim gibi bunun bir sebebi var tabii ki. Bu da işte sizin o sorunları halledip en iyi versiyonunuza ulaşmanız için aynalama yapar zaten karmik partnerler. Bu anlamda kuvvetli ve zorlayıcı duygular yaşarsınız yani. Şimdi hayatınızda biri olabilir, aklınızda biri olabilir. Yani ilişki bitmiştir, kopmuştur ama hala aklınızdan çıkmıyordur ya da bir barışıp bir ayrılıyorsunuzdur.
Yani böyle bir düzen oturtamadığınız bir türlü, sürekli acı ve sıkıntı çektiğiniz bir ilişki türü içerisindeyseniz. Şimdi şuna bakacağız. Bu kişi sizin karmik partneriniz mi yoksa kaderinizdeki kişi mi? Yani karmik partner olarak görevli olarak şu anda size o sorunları işaret edip hayatınızdan çıkıp gidecek mi? Yoksa siz yine o sorunları hallettiğinizde ve karşı tarafta kendi hayatıyla ilgili problemleri hallettiğinde bu kişiyle mi acaba devam edeceksiniz? Çünkü karmik partnerler genellikle görevlerini tamamladıklarında, yani size bir şey aynaladıklarında hayatınızdan çıkıp giderler arkadaşlar, ya da siz gidersiniz. İşte bu artık karmik partnerliktir. Fakat dediğim gibi burada bu kişiyle mi devam edeceksiniz? Kaderiniz bu kişiyle mi? Yoksa değil mi? Buna bakacağız. Dediğim gibi aklınızda da bir kişi olabilir, hayatınızda da bir ilişki olabilir, fark etmez. Şimdi destelerinizi seçtiğinizi varsayarak, dilerseniz durdurup da seçebilirsiniz arkadaşlar. Fakat ben zaman kaybetmeden başlamak istiyorum. Birinci desteğiyle başlayacağım. Yani Sufi Tarot ve Mavi Tüy olan desteğiyle ben açılıma geçiyorum arkadaşlar. Bu desteği seçen arkadaşlarım için evrenden gelen mesajlara kanal olmaya niyet ediyorum. Hepimizin en yüksek haline olmasına niyet ediyorum arkadaşlar. Evet, bakalım. Sizin aklınızdaki kişi karmik partneriniz mi? Yoksa kaderinizdeki kişi mi? Evet arkadaşlar, kartlarımız hazır. Şimdi öncelikle bu bağlantının, aranızdaki bu bağlantının genel havasına bakıyoruz. Yani zamandan bağımsız genel havasına bakıyoruz.
Şimdi öncelikle burada 42 numarayla hiçbir zaman yalnız değilsin kartımız çıkmış. Bu öncelikle sistemin size bir mesajı gibi algılıyorum. Yani burada sistem size diyor ki bu bağlantının içerisinde ne yaşamış olursanız olun, nasıl bir sıkıntı yaşamış olursanız olun, şunu bilmelisiniz. Sistem sizin yanınızda. Çektiğiniz bütün acılarda, ettiğiniz bütün dualarda, kendinize haksızlık, adaletsizlik yapıldığını düşündüğünüz tüm durumlarda sistem sizin yanınızda. Bir kere öncelikle bu bağlantı ile ilgili bunu bilmelisiniz. Kendinizi yalnız hissettiğiniz zamanlara dair arkadaşlar. Burada bir de Statüko kartı görüyorum. Bu kart aslında normalde anlamı hani bir şeylerin değişme zamanı değil. Yani sabit ve stabil kalma zamanı bir şeylerin anlamına gelir bu kart. Bu mesajı verir normalde. Fakat ben şöyle algılıyorum. Evet, doğru anlamıyla algılıyorum aslında. Burada sizin yaşamanız gereken her ne yaşıyorsanız, ne sıkıntı yaşıyorsanız tüm bunları şu anda yaşamanız gerektiği için yaşadığınızı ve bunlardan ders almanız gerektiği. Zaten ne dedik? Karmik ilişkiler, karmik bağlantılar ve karmik partnerler bu yüzden vardır. Siz burada almanız gereken dersleri almalısınız şu anda. Bir şeylerin değişim zamanı olmasından ziyade yani ne zaman değişecek bu durum, ne zaman işte dönüşecek gibi düşünüyorsanız sistem size diyor ki biz senin yanındayız, endişelenme. Sen bu durumun içerisindeki mesajları almaya çalış. Bu bağlantının içerisindeki sana gösterilmek, öğretilmek istenen şeyleri almaya çalış şeklinde bir mesaj görüyorum burada arkadaşlar. Belki de bu çok uzun süredir bağlantınızın ilk zamanlarından itibaren çok uzun süredir bir şeylerin değişmediğini, sabit kaldığını, yani hep aynı sıkıntıları, hep aynı sorunları yaşadığınızı, belki de bir adım ileri, bir mertebe ileri gidemediğinizi de anlatıyor olabilir. Ama diyor ki yani bu böyle olması için sistemin bir mesajı var, bir bildiği var, bir planı var. Bu durumun kabullenip içerisindeki mesajları alabilmen lazım diye bir uyarısı var ve oyun kartımız gelmiş. Şunu da ekleyelim tüm bu yorumlara. Yani sen bu sıkıntıları çok ciddiye alıp kendi hayatını mahvetmek ya da moralini bozup olumsuz enerjilere kapılmak yerine aslında bunu bir oyun gibi görüp, yani bu sistemin planını bir oyun gibi görüp oyuna katıl. Bunun aslında bir anlamda tabii ki tadını çıkar ama yani bu tadını çıkarmak, acıdan zevk almak gibi değil. Sen bu durumun farkına var. İçinde yaşadığın, bu bağlantının içinde yaşadığın sıkıntıların gerçek sebeplerini sana az önce söyledik. Bunun farkına var ve oyunun içinde kal. Yani bunu bir oyun gibi gör. Bu sınavı verebilmek için. Çünkü böyle yaparsan pozitifte kalırsın ve bu sınavı daha çabuk verip dönüştürmen gereken, halletmen gereken sorunları daha hızlı bir şekilde halledersin. Biraz rahat ol diyor yani. Çok fazla kendini sıkıntıların içine kaptırma. Çünkü bu sıkıntıların altında zaten bir sebep var. Burayı net anlatabildiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım bağlantınızın geçmişteki enerjisine bakalım. Yakın geçmişte olabilir bu. Yani geçmişte bağlantınızda neler yaşanmış. Şimdi arkadaşlar burada ben bir erginlik kartı ve kılıç ası görüyorum. Bağlantının ilk zamanlarında bir şeylere çok böyle keskin bir şekilde karar verilmiş olabilir. Belki önceki ilişkilerden ya da önceki yaşamlardaki o sıkıntılardan kaynaklı şöyle düşünülmüş olabilir taraflar açısından. Bu sefer ben mutlu olacağım. Şimdi siz bu insanı tanıdığınızda evet ben bu insanla mutlu olacağım. Ben bu insanla eski yaşadığım sıkıntıları yaşamayacağım.
Onlardan da ders aldım, tecrübe edindim eski sıkıntılarımdan, problemlerimden, tecrübe edindim ama şimdi artık ben yepyeni bir başlangıç yapacağım bu bağlantıyla birlikte kafasına girmiş olabilirsiniz. Yani siz karşı taraf ya da her ikiniz de arkadaşlar. Böyle bir konuşma yapılmış olabilir. Böyle bir karar alınmış olabilir. İşte biz mutlu olalım. Biraz da mantık, yani sadece duygusal anlamda alınmamış bu karar. Mantıken de alınmış. Yani biz mutlu olmalıyız. Biz o sorunları yaşamayalım. Biz daha farklı bir ilişki inşa edelim. Bunu kendi kendinize de düşünmüş olabilirsiniz dediğim gibi. Ortak alınmış bir karar da olabilir bu. Ya da karşı tarafta düşünmüş olabilir. Ama durum her neyse arkadaşlar, bu ilişkinin başlarında, yani başlarken bu ilişkiye gerçekten böyle mantık çerçevesinde aynı zamanda eskilerden tecrübe edinerek aynı sıkıntıları, sorunları yaşamayacağınızı düşündüğünüz bir şekilde başlamışsınız arkadaşlar bu bağlantıya. Sonrasında beklediğiniz, yani şuradaki bu keskin başlangıcı yaparken beklentisi içerisine girdiğiniz durumlar her neyse, diyorum ya işte daha iyi bir ilişki olacak, eskilere benzemeyecek, bu sefer daha farklı olacak gibi bir beklentiye girildiyse burada arkadaşlar, yani böyle keskin, net ve kararlı bir başlangıç yapıldıysa, ben burada o beklenen, konuşulan şeyleri hayal kırıklığı uğrattığını görüyorum sizde. Yani bizim burada aldığımız kararlar gibi olmadı. Konuştuğumuz gibi olmadı. Beklediğim gibi olmadı. Ben bu ilişkiye daha farklı beklentilerle başlamıştım. Fakat böyle olmadı şeklinde bir yanılsamaların, yani yanılsama görüyorum. Burada bir yanılsama durumu var. Yani ilişkinin ilerleyen, ilk o başladığı süreçten ilerleyen süreçlere doğru bir hayal kırıklığı, beklenilenin tam aslında tersi şeylerin yaşandığı, belki eskisi gibi olmasın dediğiniz ama eskisi gibi oldu. Belki hiçbir değişiklik olmadı çünkü burada bir de statüko kartımız vardı. Yani hiçbir şey değişmedi. Birçok şey değiştirmek için çıktığınız bu yolculuk size hiçbir şeyin değişmediğini göstermiş olabilir zaman içerisinde. Ben burada böyle bir konu alıyorum. Yani bu ilişkiye başlarken bu bağlantının başında beklenti büyükmüş arkadaşlar. Fakat sonrasında bu beklentiyle ilgili bir hayal kırıklığı olmuş gibi görünüyor. Evet, bakın bu dediğimi bu kartta onaylıyor. Kupa beşlisi kartımız çıkmış. Yani burada şimdi çok bağlantılı gelmiş kartlar. Sizin beklediğiniz o şeyin hayal kırıklığı yarattığından bahsetmiştik zaten. Burada nasıl diyelim, bir melankoliye sürüklemiş bu sizi aynı zamanda. Fakat bakın şimdi, bu işin olumsuz tarafı. Yani sizi melankoliye sürükleyen bu durum, işte hayal kırıklığına uğratan, beklentinizi karşılamayan bu bağlantı, evet sizi melankoliye sürüklemiş, sizi hayal kırıklığına uğratıp üzmüş, belki beklediğiniz gibi olmamış ama bakın bu size bir olgunluk kazandırmaya başlamış. Bu her iki tarafa da olabilir, size de olabilir. Yani burada bir olgunluk kazanma söz konusu. Zaten belki de bu bağlantının sebebi buydu. Yani size bir olgunluk kazandırmak, belki ilişkilerden beklentilerinizle ilgili bir bakış açısı değişikliği ya da bir olgunluk kazanmanız gerektiğiyle ilgili bir dedik ya, karmik partnerler, karmik ilişkiler size bir şeyler öğretmek, göstermek içindir, aynalamak içindir. İşte burada arkadaşlar, burada yaşadığınız bu hayal kırıklığı, bu beklentinin sizi işte melankoliye sürüklemesi, yani beklentinizin karşılanmamasının melankoliye sürüklemesi size burada bir olgunluk kazandırmış ya da bağlantınızı bir olgunluk kazandırmaya başlamış. Ama tabii ki dedik ya, karmik ilişkiler, karmik bağlantılar acılıdır. Evet, burada acılı olmuş. Gerçekten bir yokluk enerjisi. Ya işte bu sefer de mi olmadı? Demek ki olmayacak gibi bir umutsuzluk. Yani bundan sonra değişmeyecek. Her yaşadığım ilişki böyle olacak gibi bir umutsuzluğa sizi sürüklemiş olabilir. Geçmişte, ilişkinizin geçmişinde böyle bir hikaye görüyoruz. Peki, şimdi şu andaki enerjisi nedir? Buna bakalım. Şimdi burası genel enerjisiydi. Şimdi bu da orta tarafta gündeminizdeki enerji. Bu arada bu kişinin, yani sorduğumuz sorunun
Sizin karmik partneriniz mi yoksa bu kişi kaderiniz olarak mı devam edeceksiniz? Cevabını bize şu kısım verecek zaten. Burası olası gelecek kısmımız. Şu anda gündeme bakalım. Bu bağlantının gündemi. Şimdi ben bu bağlantıyla ilgili şurada yaşanan hayal kırıklıklarının ardından şu an gündemde bir yeşerme görüyorum. Yani şuradaki sizi melankoliye sürükleyen ve belki solduran durum sizi şu aralar birazcık belki yeşermeye doğru gidiyor. Yani bu hayal kırıklığının artık bitmeye başlaması. Artık yaşanan gelişmeler her neyse arkadaşlar. Burada bir kılıç şövalyesi görüyorum. Kılıç şövalyesi biraz bana karşı tarafın bazı konularda atağa geçmeye başladığını anımsatıyor. Bunu hissettiriyor. Yani karşı taraf artık bir şeyleri kurtarmak gerekiyor. Bunun zamanı geldi deyip böyle atına atlayıp, tabii metaforik olarak konuşuyorum. Bu şekilde atlayıp bir yol almak istiyor olabilir. Bununla ilgili bazı girişimlerde bulunmaya başlamış olabilir. Bu durum sizi umutlandırmaya başlamış olabilir. Yani şu anda bunu belki de bilmiyorsunuz. Belki bu bir plan aşamasında şu anda ama karşı tarafın bağlantı içerisinde olduğunuz diğer tarafın bir atak hazırlığında olduğunu, bu işi çiçeklendirmek, yeşertmek için belki solmuş, kurumuş bir şeyi, belki uzun zamandır haber alamıyorsunuz, belki uzun zamandır görüşmüyorsunuz ya da kısa zamandır görüşmüyorsunuz ya da ilişki içerisindeyseniz bile bir şeyler artık rutin, yani stabil devam ediyor. Böyle bir monotonluk var, bir cansızlık var falan gibi. Böyle bir durum varsa bu işi artık biraz yeşertmek için arkadaşlar burada bir atak hazırlığı düşüncesi olduğunu görüyorum. Belki de birçoğunuz bunu gördünüz karşı taraftan. Görmediyseniz de böyle bir düşünce, plan, proje var. Bunu bilmelisiniz arkadaşlar. Şimdi az önce yaptığım yorumu burası biraz destekliyor. Burada buz izolasyonu çıkmış. Şimdi sizin, ben uzun zamandır belki de, yani bir süre bile olsa sizin aranızda bir soğukluk girdiğini düşünüyorum. Bir donmuş böyle sanki ilişki, bağlantı donmuş gibi. Pause tuşuna basılmış gibi düşünün. İşte bunu artık ortadan kaldırıp bir kutlama yapmak, bir araya gelip hasret gidermek ya da bir şeyleri tekrardan çiçeklendirmek adına yapılan bir atak olduğunu söylemiştim. İşte bu sırada bunu onaylıyor. Kupa üçlüsü ve buz izolasyonuyla geldi. Yani şu buzları bir eritmek, en azından birlikte bir vakit geçirmek, bir oturup konuşmak, bir şeyleri böyle yoluna koymaya çalışmak. Karşı tarafta bir istek var. Size belli etmese de, bunu bilmeseniz de karşı tarafta bir istek olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar burada. Yani duygusal anlamda bir böyle kutlama, eğlence, birlikte bir şeyler paylaşmak. Yeter ki şu buzlar erisin, artık aranızdaki hani durum her neyse. Bakın şimdi dedik ki şurada statüko kartımız çıkmıştı. Belki artık bu bağlantı içerisinde işte acılar, sıkıntılar bir kemikleşmiş, yani bu ilişkinin rutini acı ve sıkıntı çekmek üzerine. Yani böyle dert, tasa, işte kavga, gürültü, ayrıl, barış, yani bir şey, bu artık ilişkinin rutini haline gelmiş olabilir. İşte burada aslında yapılmaya çalışan şey kısa vadede buzları eritmek olsa da uzun vadede burada bir düzen oturtmak. Yani ilişkinin artık bir seyrini değiştirmek üzere olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada bunun üzerine gerçekten bir çalışma var yalnız karşı tarafta. Bunu söylemeliyim. Yani hiçbir şey yapmıyor gibi görünse de siz karşı tarafı sakın böyle şey zannetmeyin. Hani elinden geleni yapmıyor, bu ilişki için hiçbir şey yapmıyor, hiçbir şey düşünmüyor gibi düşünüyorsanız, burada ben karşı tarafın gerçekten bir şeyler için çalıştığını, bir hazırlık yaptığını, yani en azından kafasına düşündüğünü, plan, proje yaptığını çok rahat bir şekilde ben burada görüyorum. Burada da bir kupa dokuzlusu var. Kupa üçlüsünün altında çıkıyor kupa dokuzlusu. Yani böyle biz bu ilişkiyi kaybetmeyelim, bu bağlantıyı koparmayalım. Bir rutine oturtalım, fakat bu rutin şuradaki gibi böyle acılı, sıkıntılı bir rutin olmasın. Yani bu döngüyü kıralım. Daha böyle mutlu, daha ferah, daha her şeyin yolunda olduğu bir rutine doğru biz bunu bir götürelim düşüncesi aslında karşı tarafın yapmaya çalıştığı şey gibi görünüyor burada. Belki bir kutlama, belki bir mertebe yukarı çıkma. Çünkü bu iş, biz bu
bu statüdeyken yani statü derken ilişki içerisindeyken, örneğin siz ilişki halindeyken sürekli sorun yaşıyorsunuzdur. Ama belki iş bir ciddiye binerse, bir mertebe yukarı çıkılırsa, belki daha farklı bir yol izlenirse, bir strateji izlenirse ilişkide. Çünkü kılıç ası olması bana hani stratejik, sadece duygusal değil. Burada kılıçların da olması stratejik bir planın da olduğunu aynı zamanda gösteriyor. Yani biz şunu bir rutine oturtalım, sağlam bir rutine oturtalım. Böyle mutlu olduğumuz, mesut olduğumuz, birbirimize yettiğimiz, birbirimizi beslediğimiz. Çünkü biz derslerimizi karmik partner olarak birbirimize verdik zaten. Yani veriyoruz, vermeye de devam ediyoruz ama artık acı vermek yerine birbirimize mutluluk ve huzur, refah verebileceğimiz bir rutine oturtalım şeklinde bir çalışma var burada karşı tarafta. Peki, şimdi sorumuzun cevabı olan şu kısma. Tabii ki bu arada arkadaşlar tarot her zaman cevap vermek zorunda değildir sorulara. Eğer vermiyorsa, sorduğumuz soruya cevap vermiyorsa biz o cevabı duymamamız gerektiği içindir. Yani bizim onu cevabı almak için doğru bir zaman değildir şeklinde yorumlayabiliriz. Yani şimdi bilmiyorum, şuraya bakacağız, inceleyeceğiz. Tabii kartlar açık ama dikkatimi oraya vermedim. Sırayla gidiyorum. Eğer cevap alırsak evet almamız gerekiyordur. Doğru zamandır. Sıkıntı yok ama cevap alamazsak da yani tarot her şeye cevap vermek zorunda değildir. Böyle bir durumda işte bir sonraki açılımda belki aradan bir zaman geçip enerjiler değiştiğinde yineliyoruz ya açılımları. İşte o zaman alabiliriz cevabımızı. Yani her şey olması gereken zamanda olur arkadaşlar. Bunu zorlamanın bir anlamı yok. Şimdi bakın burada bir olası geleceğe bakıyoruz. Aynı zamanda sorumuzun cevabını alabilecek miyiz, alamayacak mıyız buna bakıyoruz. Şimdi burada bir kupa üçlüsü vardı. Bakın burada bir nasıl diyeyim size? Burada bir dedim ya size düşünce, yani şu buzları eritmek için bir plan proje yapma aşaması. Şimdi bu kupa üçlüsü. Bu da Osho Tarot'taki kupa üçlüsüdür arkadaşlar. İkisi de aynı karttır. Buradaki bu düşünce, plan, proje olası gelecekte sanki hayata geçirilecek. Evet, bu kişiyle gerçekten bir şeyleri değiştirmek adına, yani daha olumlu bir ilişkiye doğru gitmek adına bu kişiyle gerçekten yani bu kişinin attığı adımlar ya da ikinizin beraber ortak hani attığınız, çünkü tek taraflı olmaz arkadaşlar, yani sadece ilişkiyi kurtarması gereken kişi karşı taraf olacak diye bir şey yok. Burada her iki tarafa da görev düşer. Yani siz öyle ya da böyle bir şekilde şurada planlanan şu buzları eritelim, bu kutlamayı yapalım diye planlanan durum burada gerçekleşiyor olası gelecekte. Yani gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Şimdi bunun da sebebi, yani burada zaten bir çalışma var, bir niyet var ama buradaki niyet gerçek oluyor. Bunu öncelikle bir söylemeliyim. Bunun da sebebi bakın kılıç dokuzlusu. İki tarafın da enerjisi bu bence. Kılıç dokuzlusu demek bakın kartın üstüne acı çeken, işte hayaller, halüsinasyonlar, belki kötü rüyalar, işte böyle yani sizi sıkan, bunaltan, melankoliye sokan ne varsa bu iki tarafı da sıkıştıracak gibi görünüyor. Yani iki taraf da bu halde. Artık kabuslar, uykusuz geceler, her neyse bu durumun içine sanki girilmiş ya da girilecek, daha da girilecek de artık bu son noktaya gelip şuradaki bu planlanan şey artık bir hayata geçirilecek. Çünkü bu durumdan çıkılmak isteniyor belli ki. Ama bu belki artık böyle son dibe vurmak denir ya, artık son raddeye gelmek. İyice zaten kılıç dokuzlusu son raddenin bir önceki aşamasıdır. Kılıç onlusuyla beraber işte bir dönem biter, yeni bir dönem başlar. Yani şu artık bu sıkıntılar, acılar, bıçak kemiğe dayanır diyoruz ya. Bıçağın kemiğe dayandığı bir anda bu plan, bu niyet, istek harekete geçiyor olası gelecekte arkadaşlar. Hayata geçiyor. Siz bu kutlamayı bu kişiyle yapacaksınız gibi görünüyor. İster beraber olun, ister uzun zamandır ayrı olun, fark etmez. Burada tekrar bir araya geliş ve bir kutlama görüyoruz. Fakat burada çok önemli bir uyarı var. Tarot kartları sizi uyarıyor arkadaşlar. Diyor ki bakın şimdi bu kutlamanın ardından, yani şimdi sırayla gidiyoruz. Bu kutlama olacak ya, bu buzlar eriyecek, bir araya geleceksiniz, belki hasret gidereceksiniz, belki de farklı, şimdi burada kılıç ası vardı. Mantıklı başlamak, yani ilişkinin içerisinde aynı zamanda mantıklı da bir başlangıç, yani duygusal olmakla birlikte. Fakat burada asa ası var. Yani bu ne demek? Bunun
bu kutlamanın ve işte bir araya gelişin ardından tutkulu bir başlangıç. Şimdi eskiden mantık vardı ya, hani o mantık yerini tutkuya bırakıyor. Tutkulu bir başlangıç olacak burada. Tamam mı? Fakat burada zihin çalışmaya başlayacak bu sefer. Yani belki burada zihin mantıklı olarak bir başlangıça karar verilmişti. Evet, burada fakat duygusallık vardı. İşte duygusal durumlar yüzünden melankoliye girdiniz. Fakat burada arkadaşlar gerçekten tutkulu bir başlangıç. Bu tutku da zaten sizi zihne sürükleyecek gibi görünüyor. Yani bu size uyarı diye düşünüyorum. Daha çok sanki beni dinleyen taraf bu duruma düşecek gibi. Zihin çalıştırmak. Yani bunun tadını çıkarmak yerine, bu olaylardan ders alıp daha yapıcı, daha mutlu bir ilişki yaşamak yerine, burada kutlamanın ardından, hemen ardından böyle bir duruma düşebilirsiniz. Bu konuda dikkatli olun diyor arkadaşlar. Zihin çalıştırmayı bırakın. Yani sürekli zihin çalıştırmak kötü bir şey değildir ama şu şekilde sürekli zihninizi yiyip bitiren duygular, düşünceler, acaba öyle miydi, böyle miydi, endişeler falan filan, bu duruma düşmeyin diyor. Bu konuda uyarıyor size. Olası gelecek ile ilgili. Tamam mı? Yani bu tutkulu, bu ateşli, bu istekli, yüksek enerjili başlangıcın ardından, yani siz ister ayrı olun, ister birlikte olun, fark etmez. Birlikteyseniz ilişkinin farklı bir boyuta geçmesi, yani ilişkide yeni bir başlangıç olabilir. Ayrıysanız da yine tutkulu bir başlangıç olabilir ama burada işte zihin çalışacak diyor. Yani zihin başlayacak çalışmaya, arka planda sürekli belki geçmişle ilgili, ya öyle miydi, böyle miydi, acaba gerçek mi, güvenmeli miyim, bak bu da bana geçmişte böyle yapmıştı, şunu da bir türlü unutamıyorum, affedemiyorum gibi şeyleriniz varsa, sorunlarınız, bunları temizlemelisiniz arkadaşlar. Bu sorunlardan bir kurtulmanız gerekiyor. Neyi affetmeniz gerekiyorsa onu affedin. Neyi silmeniz kafanızda, artık bitirmeniz gerekiyorsa onu bitirin. Çünkü şu başlangıç güzel bir başlangıç. Eğer bunu yapmazsanız bu başlangıcı gölgelersiniz. Onu size söyleyeyim. Burada bu başlangıcın tadını çıkararak önünüze yeni bir sayfa açmalısınız. Zaten ne dedik? Burada alınması gereken dersleri karmik partneriniz size aynalamış. Siz artık kendi üzerinize düşen görevleri yapıyorsunuz. O karşı taraf da yapıyor. Evet, bir olgunluğa erişiliyor. Bu olgunluk sonrasında bir plan yapılıyor. Akıl başa geliyor. İlişkiyi kurtarmak için bir çaba var. Her şey çok güzel giderken tam şurada yeni bu tutkulu başlangıç aşamasında çalıştıracağınız zihin sizi başa döndürür. Belki de sizin bunu öğrenmeniz gerekiyordu bu bağlantıda. Zihninizi boş gereksiz düşüncelerle, endişelerle, kaygılarla doldurmayın. Anın tadını çıkarın yani. Burada kısaca bu mesaj bu arkadaşlar. Ve bakın şimdi kılıç kraliçesi ve zihin. Zaten kılıç kartları zihin kartlarıdır biliyorsunuz. Kılıç kraliçesi. Az önce size yaptığım o bütün yorumlar. Şimdi tekrar aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Buradaki kılıç kraliçesinin işte dedim ya, sizin enerjiniz olduğunu düşünüyorum bunun diye. Beni dinleyen tarafın enerjisi de yine kılıç kraliçesi gibi görünüyor arkadaşlar. Yani diyor ki burada bak, sen bu bağlantı ile ilgili ne yaşadıysan yaşadın. Bunları artık kapatacaksın. Önüne bakacaksın. Bu sağlam ilişkide, yani yeni ilişkide, önündeki yeni ilişkide artık bu statikonun değişmesini istiyorsan, yani bu stabilitenin, bu kötü giden ilişki rutinini değiştirmek istiyorsan, bence bu destenin içerisindeki en önemli kart şuydu. Bu zihin kartı çok önemli. Bunu arkadaşlar dikkat çekiyorum özellikle. Mutluluğunuzu gölgeleyen şey belki de sizin çok fazla zihin çalıştırmanız ve sizin bunu öğrenmeniz gerekiyordu burada. Ve burada kılıç kraliçesi diyor ki yani çok sert olma. Çok sert köşelerini birazcık, sivri köşelerini birazcık törpüle. Yumuşa, dişil enerjiye geç. Bu sana bolluğu getirecek işte. İlişkinle ilgili bolluğu bu getirecek. Şimdi bakın burada mesajlar çok net. Sorumuzun cevabı bana göre burada evet ya da hayır şeklinde bakmaktansa, evet bence tarot burada cevap verdi. Ama cevabı nasıl verdi? Diyor ki evet, bu kişi senin sana öğretmesi gereken, yani birbirinize öğretmeniz gereken şeyleri öğrettiniz bir anlamda, ki bu hiçbir zaman bitmeyecek. Hayat boyu devam edecek arkadaşlar. Bu şu demek değil. Tamam, dersinizi aldınız, bitti. Bundan sonra her şey lay lay lom, günlük güneşlik. Hayır. Hayat boyu devam edecek. Fakat bu zamana kadar siz birbirinize aynalama yaptığınız şeyleri, öğrenmeniz gereken şeyleri, en azından karşı taraf kendiyle ilgili bayağı bir olgunluğa erişti. Bu işi kurtarmaya çalışıyor. Siz de
buraya kadar gelip de her şey mükemmel giderken şu zihin meselesini atlatamazsanız başa döneceksiniz arkadaşlar. Burada çok açık ve net mesaj. Yani bu kişi kaderin, evet, kaderin olma olasılığı çok yüksek bu destede. Fakat diyor ki sen zihin çalıştırmayı bırakıp, yani şu demek değil, zihninizi devre dışı bırakın, hep duygularınızla kapılın. Hayır, dengeleyeceksiniz arkadaşlar. Zihni çok fazla çalıştırırsan eğer başa döneceksin. Bu statikodan kurtulamayacaksın, bu rutinden. Özetle zihnini doğru kullanırsan, gereksiz düşünceleri kafandan atmayı öğrenirsen, ki bu bağlantı zaten bu yüzden de belki de işte o zaman sen bu kişi senin kaderin olabilir. Uzun sağlıklı bir ilişki yaşayabilirsin. Mutlu olabilirsin. Zihin arkadaşlar. Buradaki kilit kartımız zihin meselesi. Ve kılıç kraliçesi zaten yani öyle çok sert, işte çok fazla dik, hani öyle bir pozitif enerjiden bahsediyor. İşte bu ikisini halledebilirsen, bu durumu çözebilirsen bolluk. İlişkinde böyle bolluk, sadece ilişkinde değil. Her anlamda bolluk seni bekliyor. İş yaşamında, aile yaşamında, her anlamda bolluk seni bekliyor diyor arkadaşlar. Cevabımızı çok net bir şekilde aldığımızı düşünüyorum ama tabii ki Rumiye ve meleklerimize de soracağız. Bakalım bu konuda başka neler tavsiye ediliyor. Yani şu çok çok önemli. Çok çok önemli. Hatta onu ayrı tutmak istiyorum. Lütfen bunu dikkate alalım. Eğer bu kişinin kaderimiz olmasını, yani ilişkimizin devam etmesini ve sağlıklı bir şey yaşamak istiyorsak bu mesajı çok dikkate almamız gerekiyor arkadaşlar. Peki melekler ve Rumi ne diyecek bakalım bize. Şu sanki böyle gelmek istediği gibi, hemen alıyorum bunu arkadaşlar. Bakın, hafifle kartı geldi. Evet, düştü zaten. Güzel ki böyle kendini kartlar attığı zaman güzel mesajlar alıyoruz arkadaşlar. Adalet. Şimdi meleklerimiz hafifle diyor arkadaşlar. Diyorlar ki yaşamındaki yüklerden, ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler gelecek. Zaten ben bayılıyorum bu melek ve Rumi mesajlarına. Bakın şimdi şununla beraber göstermek istiyorum. Diyor ki yaşamındaki yüklerden ve ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler gelecek. Çok net değil mi? Çok açık değil mi? Şu yükler dediği zaten şu kafanızın içindeki, zihninizin içindeki bu gereksiz düşünceler. İşte bunlardan kurtulduğunda hayatına güzellikler gelecek diyor melekler. Daha fazla bir söze gerek yok bence. Çok açık ve net. Zihninizi meşgul eden gereksiz düşüncelerden kurtulun arkadaşlar. Bundan kurtulmanız şart. Peki Rumi ne diyor? Adalet. Allah bu terazileri sonsuza kadar adaletin sağlanması için kurdu. Bu da sizin bugüne kadar ilişkinizde, karmik bağlantınızda yaşadığınız sıkıntıları açıklıyor. Diyor ki bunları sen boşuna yaşamadın. Bu teraziler neden kuruldu? Sonsuza kadar adaletin sağlanması için kuruldu. Yani mutlu olman için yaşadın bütün bunları. Adaletli olmak zorundasın. Dengeyi sağlamak. Ben burada adaletten ziyade denge olarak bakıyorum. İşte dengeyi sağlamak zorundasın. Şu zihinsel dengeyi sağlamak zorundasın. Bu desteği seçen arkadaşlarımın en can alıcı mesajı bu. Bakın bu karta dönüp dolaşıp bu karta geliyorum. Tamam. Yani burada şifayı bulmak için ilişkinizde ve hayatınızın diğer geri kalanında bolluğu bulmak, şifayı bulmak istiyorsanız bu karta dikkat arkadaşlar. Evet, bu şekilde mesajlar çok net, gayet net. Bu kişi kaderiniz mi? Yüksek olasılıkla kaderiniz. İşte siz bu işi çözdüğünüz zaman gerisini sisteme bırakın. Siz için kendinizle ilgili olan kısmını halledin, gerisini sisteme bırakın arkadaşlar. Çünkü bu kişi de gerçekten bir şeyler için savaşıyor, çabalıyor, düzeltmeye çalışıyor. Bu kişiyle yolunuza devam etme olasılığınız çok yüksek. Yani bunun için hiçbir engel yok önünüzde. Onu söyleyeyim size. Tek engel işte sizin bu zihin kodlarınızı değiştirmeniz. Yani şu zihin çalıştırma işini değiştirmeniz.
İkinci desteği seçen ve bu turuncu tüyü seçen sevgili arkadaşlarımızla açılıma devam ediyoruz. Birinci destede gayet net mesajlar almıştık. Bakalım bu destede yine net mesajlar alabilecek miyiz? Dediğim gibi tarot her zaman net yanıt vermeyebilir. Belki o anda bu cevabı duymamanız gerektiği içindir. Bir sonraki açılımda, yani aynı açılımın bir süre sonra tekrar yapıldığında belki cevabını alabiliriz. Belki de şu an net bir cevap alacağız. Bu tamamen sistemsel bir durumdur arkadaşlar. Tabii ki açılımın seyrine göre bakacağız. Bir yudum kahve alayım. Sizler de çayınızı kahvenizi almışsınızdır diye ümit ediyorum. Evet, bakalım. Şimdi bu desteği seçen sevgili arkadaşlarımın hayatlarındaki ya da akıllarındaki kişi karmik partner olarak mı kalıp hayatlarından gidecekler? Yani vermesi gereken mesajları ve dersleri verip gidecekler, yoksa yollarına onlarla mı devam edecekler? Buna bakacağız. Bu desteği seçen sevgili arkadaşlarım için evrenden gelen mesajları almaya niyet ediyorum. En doğru mesajları almaya niyet ediyorum. Böyle daha iyi oldu galiba. En azından kartlarımızı daha net bir şekilde görebiliriz. Evet arkadaşlar, kartlarımız hazır. Öncelikle bağlantınızın genel durumuna, zamandan bağımsız olarak genel durumuna bir bakalım. Şimdi burada 35 numarayla gelmiş. Diyor ki bu kart, kutsal ruhun bir planı var. Yani tam bir karmik ilişkiyle ilgili yaptığımız bir açılımda gelebilecek en güzel kartlardan birisi geldi arkadaşlar. Diyor ki yani buna güven.
Bu bağlantıyla ilgili her konuda kutsal ruhun bir planı olduğunu, bu plan dahilinde bu bağlantıyı yaşadığına güven diyor arkadaşlar. 35 numarayla belki sizin için bir anlamı olabilir, bilemiyorum. Şimdi burada böyle bir mesaj var ve büyük başarı diyor. Yani bu aslında senin buradaki büyük başarıyı ben şöyle algılıyorum. Yani sizin olabileceğiniz en iyi versiyona ulaşmak olabilir büyük başarı. Yani diyor ki sen bu bağlantıya olabileceğin en iyi versiyona ulaşmak için dahil oldun. Kutsal ruhun planı burada bu olabilir arkadaşlar. Büyük başarı. Bir de bu kartın üstünde böyle bir işte düğün resmedilmiştir. Yani düğün masası, düğün yemeği masası resmedilmiştir. Eğer sizin için başarı buysa, yani bu ilişkiyi, bu bağlantıyı taşımak istediğiniz yer buysa eğer, bu konuda da bunun aslında mümkün olabileceğiyle ilgili bir mesaj var. Ama tabii bakacağız detaylara arkadaşlar. Burada da minnettarlık kartımız çıkmış. Yani sen bu bağlantının içinde her ne olursa olsun, bu kişiyle de devam etsen, başka birisiyle de devam edecek olsan, yani bu kişi senin karmik, yani şu an aklındaki ya da hayatındaki kişi kim için dinliyorsanız, bu sizin karmik partneriniz bile olsa arkadaşlar, hayatınızdan çıkıp gidecek olsa bile hiç fark etmez. Kişilerin önemi yok. Burada sen aslında bir başarı yakalayacaksın diyor. Yani başarı seninle olacak diyor. Minnettarlık duyacağın şeyler yaşayacaksın diyor. Evet, bakalım şimdi bağlantınızın geçmişinde neler olmuş? Burada bunu karşı tarafın enerjisi olarak alıyorum. Para onlusu ve cimri kartı gelmiş arkadaşlar. Cimri kartı klasik tarotta para dörtlüsü anlamına gelir. Ben burada şunu anlıyorum. Sizin beklentiniz belki yani bu karmik ilişki ya da bu aklınızda kişiyle olan bağlantınızda beklentiniz belki bir aile, maddi manevi anlamda güçlü olabileceğiniz, yani her anlamda birbirinize bağlanabileceğiniz bir aile olmakmış. Fakat bu kişi bu konuda size cimri davranmış. Yani karşınızdaki kişi size aile olma konusunda cimri davrandığını görüyoruz burada. Kapalı olduğunu görüyoruz buna. Yani kendini bu konuda kapattığını, belki bu konular açıldığında kendini kapatıyordu. Belki konuşmaktan kaçıyordu. Belki hiçbir şekilde bu konuyu açmıyordu. Bu konuya çok kapalı bir kişi olduğunu ben burada çok net bir şekilde görebiliyorum arkadaşlar. Yani ne olursa olsun aile kurmak ya da evlenmek ya da işte maddi manevi anlamda böyle sağlamlaşmak, hani ilişkiyi sağlamlaştırmak adına hiçbir adım atmadığını, bu konulara çok kapalı olduğunu görüyoruz. Bakın burada bir korumaya almış kendini kişi sanki. Yani bu kapalı olmasının sebebi bir koruma olduğunu düşünüyorum. Kendini bir korumaya alıyor. Değnek dokuzlusu, asa dokuzlusu ile beraber geliyor. Şimdi burada çok özür diliyorum arkadaşlar. Şarj bitiyor uyarısı verdi. Hemen bir şarja takayım ki şeyimiz yarım kalmasın. İyi gidiyoruz çünkü. Hiç bozmak istemiyorum şu anda. Açılımımız yarım kalmasın arkadaşlar. Hemen şarja takalım. Evet. Hiç kapatıp kesmek istemedim. Enerjiyi dağıtmayacağım. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Şimdi burada bu kişinin kendini bir korumaya aldığını görüyoruz. Bu koruma neyle ilgili olabilir? Bakın, bir sürü sebep olabilir. Sizden önceki ilişkilerinde yaşadığı bazı problemlerden dolayı evlilik ya da aile kurma konusunda kapalı olabilir. Daha önce bir aile kurmuş olabilir. Burada yaşadığı sorunlardan dolayı da bu konuya kapalı olabilir. Ya da evlilikle ilgili özgürlüğünün kısıtlanmasından dolayı da, yani bunu düşündüğünden dolayı da bu konuya kapalı olabilir. Ya da kendi daha önce evlilik yapmamış olsa bile ya da bir ilişkide bu sıkıntıları yaşamamış olsa bile kendi ailesinden, yani anne baba gibi, hani o çekirdek ailesinden dolayı kendini kapatmış olabilir. Sebep her ne olursa olsun, burada bir sürü sebep saydık. Bir sebepten dolayı bu kişi evlilik konusuna kapalı. Ama sizin de isteğiniz buymuş. Yani ciddi bir şeyler olmasını istemişsiniz aranızda aslında. Buna yanaşmasını istemişsiniz. Bakın, bunun ahlak sebepli bir konudan kaynaklı olduğunu
burada söyleyebiliriz. Ahlak derken arkadaşlar belki de yani bunu ben merak ettim. Şimdi bu açılımda eğer bana cevap vermezse, bu gidişatta cevap vermezse bunu soracağım. Yani bu ahlakla ilgili konuda neden kendini evlilikten geri tutuyor? Belki ahlaki olmadığını düşündüğü bir durumun içerisindeydi. Belki sizin bağlantınızda bir yasak bir şeyler söz konusuydu. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tür sebeplerden dolayı ahlaki olmadığını düşündüğünden dolayı aslında burada kendini kapatıyor. Aslında hemen şimdi bir sormak istiyorum. Bu neyle ilgili olabilir? Evet, bunu soracağım. Neydi onu bu ahlak konusu özellikle? Tamam, anladık, bir sürü sebebin olabilir ama ahlak konusunda seni geri tutan neydi evlilik konularından? Arkadaşlar burada şöyle bir cevap. Aslında yine cevabımı tam alamadım ama anladığım kadarıyla burada bakın hem kılıç ikilisi hem kılıç sekizlisi hem de ölüm dönüşüm kartı geldi. Burada kişinin tabularından, zihinsel kalıplarından bahsediyoruz. Belki de işte siz bu kişinin bu kalıplarını yıkmak için karşısına çıktınız. Dedik ya, birbirinizi aynalıyorsunuz. Karmik ilişki, karmik bağlantı. Birbirinizin hayatındaki bir şeylere temas ediyorsunuz. Onları düzeltmek için varsınız birbirinizin hayatında. Dedik karmik ilişkiler için. Burada da diyor ki işte bu durumun dönüşmesi lazımdı. Yani ben ne yapabilirim ki? Elimden ne gelir ki? Benim hayatım böyle. Benim yaşam tarzım böyle. Düşüncelerim böyle. Bence ahlaki olan yani kendine göre bir ahlak kalıbı belirlemiş. Bu kalıba göre evlilik sizinle bağlantısında ciddileşmek, aile olmak gibi konular karşıt bir görüş gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun değişip dönüşmesi gerektiği için zaten burada bir bağlantı olmuş aranızda. Anladığım kadarıyla bu kişi ben ne yapabilirim ki? Elimden bir şey gelmez ki. Yani içinde bulunduğu durum her neyse arkadaşlar. Burada tam olarak bir cevap alamadık ama siz kendi hikayelerinize göre alın lütfen. Burada dediğim gibi yasak bir ilişki söz konusu olabilir. Olmaması gereken bir bağlantının içerisine düşmüş olabilirsiniz bu kişiyle birlikte. Belki kültürel farklılıklarınız var, belki mezhepsel farklılıklarınız var, belki aileler birbirini hani ailevi anlamda da olabilir bu, yani kültürel olarak işte dini olarak farklılıklardan dolayı tarafların birbirini, ailelerinin daha doğrusu birbirlerini istemeyeceğini düşünmek gibi. Yani onun ailesinin sizi istemeyeceğini düşün. Bakın bu sadece düşünce aşamasında da olabilir. Belki daha konuyu ailesine açmadan bile bunu düşündüğü için geri durmuş olabilir. Her neyse arkadaşlar, burada zihinsel olarak yanlış bir kalıp var. Ahlaki bir kalıp var burada. Yani evliliğe yanaşmamasının sebebi. Ya da dediğim gibi önceden yaptıysa böyle bir evlilik, böyle bir aile kurduysa, çok özür diliyorum. Kapı çalıyor arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet, geldim arkadaşlar. Açmak zorundaydım. Kusura bakmayın kapıyı. Şimdi burada dediğim gibi bir şeylerin dönüşmesi gerekiyor. Bu ailevi bir konu olduğunu düşünüyorum. Kafasındaki yanlış ahlak kalıplarıyla ilgili, inanışlarıyla ilgili bir mesele var. Onu evlilikten geri tutan şeyin bu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Devam edelim. Şunları şöyle koyalım. Evet. Bakın burada yine ilişkinizin geçmişine baktığımız zaman kılıç ası ve stres görüyorum. Şimdi kafasındaki bazı zihinsel düşünceler. Şimdi kılıç ası bir de aynı zamanda meraklı, böyle araştıran, işte bilgi edinmeye çalışan bir enerjiyi de anlatır. Kılıç ası burada yeni keskin başlangıçlar, yani keskin başlangıçlar yapmak için kendini çok hazır hissetmeyen, şöyle söyleyelim. Şimdi burada dedik ki bir aile kurmak, işte ahlaki açıdan ya da kafasındaki o yanlış inanış kalıplarından dolayı ne yapabilirim ki, elimden ne gelir ki, ben bir şey yapamam ki falan gibi şeyler onun yeni bir başlangıç yapmasını engellemiş geçmişte. Yani ilişkinizle ilgili yeni, böyle keskin, kararlı olamıyor kişi. Kararlı bir başlangıç yapmak için kendini hazır hissedemiyor. Bu onu strese sokuyor arkadaşlar. Bakın stres kartımız gelmiş burada. Yani bu kişi kendine çok fazla güvenemeyen, bağlantınızın içerisinde çok fazla ilgiye yanaşmayan, ahlaki belki bazı ya da farklılıkları, işte
kültürel, mezhepsel, her neyse artık onu siz kendi hikayelerinize göre alın. Siz daha iyi biliyorsunuz kendi hayatınızla ilgili olan şeyleri. Bununla ilgili bahaneleri belki öne sürerek yanlış inanç kalıplarından dolayı yanaşamamış. Sizin istediğiniz ciddiyete yanaşamamış bir kişiden bahsediyoruz. Çünkü dediğim gibi kararlı bir başlangıç yapacak cesaret yok, güç yok. Bu onu strese sokuyor. Ben nasıl yapabilirim ki, yapamam ki, elimden bir şey gelmez ki gibi. Burada biraz pasif bir enerji görüyorum karşı taraf adına. Geçmişte durum böyleyken şu andaki güncelde durum nasıl bakalım. Şimdi bize sorumuzun cevabını tabii ki olası gelecek kartlarımız verecek. Tabii verirse arkadaşlar bakacağız. Şimdi şu andaki durumda bunu sizin enerjiniz olarak algıladım nedense ve bakın burada gerçekten dua eden, isteyen bir enerji var. Yani bunun artık olmuyor diye pes edip arkasını dönmek yerine oldurmaya çalışmak ama bunu dualarla yapmak. Yıldız kartı. Yıldız kartında burada bir umut vardır, dilek vardır. Yani isteklerin olması adına dua etmek, onu dilemek ve şansının da aynı zamanda olması. Yani diliyorsunuz, istiyorsunuz ama şansınız da yüksek. Burada onu anlatmaya çalışıyorum. Bak hep gökyüzüne bakarak böyle dua eden, yıldızlardan bir şeyleri dileyen, özellikle gece vakitleri yalnız kaldığında, el ayak çekildiğinde böyle dua eden biri var şu anda gündemde ve bunu sizin enerjiniz olarak alıyorum. Bunu gerçekten çok kalpten ve iyi niyetlerle istiyorsunuz aslında. Yani bu bağlantının devam etmesini, bir aile olmayı belki. Bu kişiyle ilgili istekleriniz burada gerçekten kuvvetli. Dualarınız kuvvetli. Yani bakın gece figürü yıldızlar, gece figürü yıldızlar yine gökyüzüne bakıp dua eden bir kadın figürü. Evet şansınız var aslında arkadaşlar bu konuyla ilgili. Şu anda bunun yüksek olduğunu görüyoruz. Yani siz biraz daha böyle duaya geçmişsiniz. Belki uğraştınız, çabaladınız, belki adımlar attınız, sonuç alamadınız ama bunun zaten diyorum ya belki de siz burada hani çabalamakla bir şeyin olmayacağını öğrenmek için bu bağlantının içine girdiniz. Yani sizin de belki sınavınız dersiniz buydu. Bunu öğrendiniz belki geçmişte ve bir şeylerin artık akışla, evrenin sistemin akışıyla gerçekleşebileceğini ve dua etmeniz gerektiğini, duanın çok önemli olduğunu öğrenip, anlayıp belki biraz pasif bir enerjiye geçtiniz. Çünkü karşı taraf pasifti. Belki siz aktif olduğunuz için pasif bir enerjideydi. Sizin biraz daha pasife geçmeniz karşı tarafı bakalım atağa geçirecek mi? Bunu göreceğiz hep beraber. Şimdi burada bakın siz burada hani dedim ya pasife geçmişsiniz, dua ediyorsunuz. Şansınızın olması için ki şansınız yüksek gibi görünüyor. Burada siz bir şeyin farkına varmışsınız da o yüzden bu hale gelmiş. Tam gündemdeki konudan bahsediyorum. Siz bu ilişkinin yükünü sırtına alan tarafsınız arkadaşlar. Olmuşsunuz geçmişte. Bakın çünkü burada bir cimri kartımız var. Bu kişi hem size bazı konularda açık olmadığı için yani mesela evlilik konusuna yanaşmadığı için, aile olmaya kapalı olduğu için siz bence yükleri omzunuza aldınız geçmişte ve bu yükler artık sizi yormaya başladı. Ya bu ilişkinin bütün yükü bende, bütün sıkıntıyı ben çekiyorum deyip kendinizi arkaya doğru çekip biraz geriye çekip duaya başladınız. Bunu fark ettiniz arkadaşlar. Kendinizle ilgili fark etmeniz gereken şey bence buydu bu bağlantıda. Yani bu bağlantıdaki sizin sınavınız, dersiniz, size karşı tarafın aynaladığı, öğretmeye çalıştığı şey karmik bağlantıda bu. Siz artık her şeyi sırtlanmamanız gerektiğini farkına varmışsınız. Yüklerinizi, sırtınızdaki yüklerinizi bir bir bırakmaya başlamışsınız. Biraz da karşı taraf elini taşın altına koysun. Biraz da o yapsın, o kurtarsın. İşte bu dengedir. Dengedir. Burada bir denge bozulmuş geçmişte. Siz almışsınız yükleri. Bakın üstünüzde yüklendikçe yüklenmiş. Her sorumluluğu siz almışsınız belli ki arkadaşlar. Ben buradan bunu anlıyorum. Siz bunu farkına varmışsınız. İşte bunun için bu bağlantıyı yaşamışsınız demek ki. Burada büyük bir fark ediş var. Büyük bir dönüşüm var. Onu söylemeliyim öncelikle. Ve bakın ahenk. Dedim ya denge, ahenk. Bakın. İşte bu ahengi, bu dengeyi yakalamak için tüm bunlar yaşanmış. Burada fark edilmiş
Bir dakika ya. Bu işte bir sıkıntı var. Bir dengesizlik var. Kefeler dengede değil. Her şey benim üstümde. Bütün yükler benim olduğum kefede. Karşı tarafta bir dengesizlik var. Yani bunu dengelemek için çalışıyorsunuz arkadaşlar. Belki de siz bir takım buradaki şey bana biraz bunu da anlatıyor. Belki bir takım çalışmalar yapıyorsunuz kendinizi dengelemek için, dişil eril enerji dengesini yakalamak için. Burada bir takım dengeleme çalışmaları yapıyor olabilirsiniz. Eril dişil dengesini sağlamak ve artık ilişkinin yüklerinden birazcık kurtulmak. Yani biraz da karşı taraf elini taşın altına koysun. Biraz da o yapsın. Bu şahane bir farkındalık. İşte buradaki zaten bana çok güzel bir şey hissettirdi buradaki kart. Bu farkındalık sizin şansınızı yükseltecek, auranızı, enerjinizi yükseltecek bir farkındalık arkadaşlar. Burada siz gerçekten çalışıyorsunuz. Bak şimdi hakkınızı yemeyelim burada. Yani siz almanız gereken şeyleri almışsınız aslında. Dersleri. Bunun farkındasınız. Ve çalışmaları yapıyorsunuz dengelenmek, ahenge gelmek için arkadaşlar. Şu andaki durumunuz bu. Peki. Bu durumlar ilişkinizin geleceğine nasıl etki eder? Karmik ilişki olarak hayatınızdan çıkıp gider mi bu kişi? Olasılığa bakıyoruz tabii ki arkadaşlar. Kesin hiçbir zaman konuşamayız. Yoksa bu kişiyle mi yolunuza devam edersiniz? Kaderinizde bu kişi mi var? Bakın şimdi burada İmparatoriçe şahane bir kart. Buradaki hikayenin devamında olası yakın gelecekte siz şurada fark ettiğiniz, biraz daha kabule geçtiğiniz, kendinizi dengelemek için çalışma yaptığınız şu andaki dönemin akabinde siz bir imparatoriçe kıvamına geliyorsunuz. Bunun için atılım yapıyorsunuz arkadaşlar. Atılım kartı yani bunun için şöyle söyleyeyim size. Bunun için gerçekten adımlar atıyorsunuz. Bunu başarıyorsunuz. Yani bunu hem fark ediyorsunuz hem de başarıyorsunuz. Şu an zaten fark ediş aşamasındasınız ama gelecekte bunu başarıyorsunuz. Bu şahane bir haber. Sizleri tebrik ediyorum arkadaşlar gerçekten. Siz imparator kıvamına geliyorsunuz. İmparatoriçe, özür dilerim. İmparatoriçe kıvamına geliyorsunuz. İmparatoriçe ne demek? Bolluk, bereket, yaratım gücü olan, dişil enerji demek, anne demek. Belki anne olacaksınız. Anne olmak istiyorsunuz. Eğer bir kadınsanız hayatınızda işte aile kurmak, anne olmak gibi istekleriniz varsa bunları gerçekleştiriyorsunuz. Ama imparatoriçe ya yani o verimli, o yüce enerji, yüce dişil enerji arkadaşlar. İşte bu mertebeye eriştiğinizi görüyoruz. Yani hak ettiğinizi düşündüğünüz fakat geçmişte alamadığınız, bakın cimrilik, cimri. Geçmişte cimriliğini çektiğiniz şeyleri fazlasıyla alacağınızı görüyoruz burada. Fakat dediğim gibi buradaki çalışmalara devam. Yani bu fark ediş harika bir fark ediş. Buradaki çalışmalara devam. Kendinizi, enerjinizi dengelemek, her yükün altına girmemek, paylaşımı öğrenmek ilişkide. Karşı tarafın da görevlerinin, ya karşı tarafın görevini üstlenmemek, herkesin yerini bilmesi, herkesin görevini bilmesi gibi konularda devam arkadaşlar. Bu sizi imparatoriçe statüsüne eriştirecek. Siz değeri bilinen, kıymeti bilinen bir pozisyona geçeceksiniz bu bağlantıda. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz atılım kartıyla birlikte. Bakın şimdi iç ses Azize ve Kupa Kralı geldi. İç ses Oşözen'de Azize kartına denktir. Bakın kişinin gerçekten duygularının artık oturduğu, olgunluğa eriştiği, karşı tarafın ne istediğini bildiği. Kupa Kralı aslında biraz normalde bana göre biraz sinir bozucu bir karttır. Şöyle ki Kupa Kralı sadece sever, oturduğu yerde sever, aşkından ölür fakat atılım yapmaz. İşte böyle kendi kendine yaşar. Sizi çok sever ama sizin haberiniz yoktur gibi anlamları vardır. Bana hissettirdiği şey en azından bu. Ama ben burada şunu görüyorum. Bakın. Şimdi burada iç ses Azize. Bunu sizin enerjiniz olarak alıyorum ki burada imparatoriçe vardı. Siz dişil eğer bir kadınsanız dişil enerjide kaldıkça eğer bir erkekseniz de fark etmez. Yani siz dengeyi sağladıkça en önemli nokta bu. Buradaki ahenk işte. Bu dengeyi sağladıkça arkadaşlar karşı tarafın duygularının yükseldiğini göreceksiniz. Bu karşı tarafın
gerçekten sizinle ilgili duygularını, düşüncelerini, işte ciddileşmek, bir adım ileri gitmek gibi bunların olgunlaştığını da göreceksiniz aynı zamanda. Olası gelecekte. Bakın böyle bir ihtimal var, böyle bir şans var. Zaten yıldız kartı geldi. Yani sorduğumuz sorunun cevabı aslında burada evet. Yani bu kişiyle gelecekteki bu kişinin gelecekteki kişi, kaderinizdeki kişi olma ihtimali yüksek. Beraber olun, ayrı olun. Fark etmez. İstiyorsanız uzun zamandır görüşmeyin. Fark etmez arkadaşlar. Zaten bu ilişkideki sorunlar, çözülmesi gereken sorunlar çözülmediği için belli bir noktaya kadar gelinememiş. Yoksa burada duygu var. Yani ben burada duygunun olmadığını görmüyorum. Şimdi burada siz dengeyi sağladıkça Azize nedir? Gizemli, sessiz, dişil enerjisi yüksek, yani o gibi anlamları vardır Azize'nin. Yani siz Azize'de kaldıkça, dengede kaldıkça, evrenin akışını, sistemin akışına bıraktıkça bazı şeyleri olura bırakandır Azize. Siz olura bıraktıkça karşı tarafında duygusal anlamda olgunlaştığını göreceksiniz arkadaşlar bu bağlantının içerisinde. Ve bakın, para üçlüsü ve aşıklar kartı. Aşıklar kartı hem aşktan bahseder, aşkla bir araya gelişten bahseder, hem de kalpten gelen bir seçimi, yani kalple ve aşkla yapılan bir seçimi temsil eder. Şurada şu cimri davranan, bakın nereden nereye geliyoruz. Burada ilk etapta geçmişte cimri davranan kişinin burada aşkla bir seçim yapıp sizinle bir ortak işbirliği yapacağını görüyoruz burada. Yani bu maddi ve manevi anlamda da olabilir. Zaten burada para olmusu gelmişti. Para olmusu hem maddi hem manevi anlamda tamamlanmak, güçlü sağlam bir temel oluşturmak anlamına geliyordu. Burada da para üçlüsü ve aşıklar. Sizinle ortak hayatı paylaşmak her anlamda, hem duygusal anlamda hem manevi ve maddi anlamda hayatı paylaşmaya yönelik bir olası gelecek görüyorum burada arkadaşlar. Yani bu desteği seçen arkadaşlarım için de evet cevabını verebiliriz. Fakat dediğimiz gibi dikkat etmeniz gereken, tıpkı diğer destede olduğu gibi burada da tabii ki konular var. Yani durduk yere oturduğumuz yerden hiç kimse bize değişerek ve dönüşerek gelmeyecek. Biz de üzerimize düşen görevleri yapacağız, değil mi? Yani karşı taraf bu süreçte işte birbirimize aynalamalarımızı yapıyoruz. İşte bir şeyleri gösteriyoruz. Karşı taraf kendi üzerine düşenleri yapacak. O süreçte biz de kendi üzerimize düşeni yapacağız ki ortak bir müşterekte buluşabilelim. Yoksa sadece karşı tarafa topu atıp aman işte değişsin, dönüşsün, ben iyiyim zaten, ben zaten çok seviyorum. Hayır arkadaşlar, hepimizin zaten öğrenmesi gereken bir şeyler vardır ki biz bu noktaya kadar gelmişizdir. Zaten bu bağlantılarda bu yüzden çok açık bir şekilde anlatabildiğimi düşünüyorum. Umarım anlaşılmıştır. Fakat sonu güzel arkadaşlar. Bakın, ortak bir çalışma, yani para üçlüsü, ortak bir müşterekte buluşmak, hayatın her alanını paylaşmak, aşkı paylaşmak. Çünkü aşıklar kartı ve para üçlüsü geliyor arkadaşlar. Bence şahane, çok güzel. Evet, ihtimaliniz var. Yok değil. Tarot bu desteğe de güzel bir cevap verdi. Şu denge olayını, diğer destede mesela zihinle ilgili bir konu çıkmıştı. Yani zihni sürekli düşünmek, takıntı haline getirmekle ilgili bir konu. Bakın orada farklı bir konu çıktı. Aslında sonuçlar aynı çıktı. Fakat orada öyle bir konu çıktı. Burada da sizin şu yükleri sırtına almakla ilgili fedakarlık, işte ilişkiyi taşımak falan filan arkadaşlar. Şimdi durum böyleyken meleklerden ve Rumi'den de mesaj alalım. O şekilde sonlandıralım açılımımızı. Evet. Bakalım melekler size bu konuda ne tavsiye edecek? Zaten tavsiyelerimizi almıştık ama bunlar da bizim için çok kıymetli tavsiyeler arkadaşlar. Seviyorum açılımların sonunda böyle tavsiyeler almayı. Meleklerin bizimle konuştuğunu hissetmek güzel. Sevgili Rumi, bakalım ne diyecek bize? Nasıl bir tavsiyede bulunacak?
Oo. Bu da büyük arkanadan geldi. Arkadaşlar, sorumuzun cevabı evet. Zaten bunu az çok görmüştük. Melekler de bunu onayladı, tasdikledi. Evet diyor. Evet, sen bu insanla devam edeceksin. Evet, bu konuda endişen olmasın. Yani bu insanla devam edeceksin. Bu ihtimal var, bu şans var. Fakat dikkat et. Yani düzeltmen gereken noktaları atlama. Onları düzelt ve ne kadar çabuk düzeltirsen, kendinle ilgili sorunları ne kadar çabuk halledersen o kadar çabuk olacak bu iş. Kalbindeki sorunun cevabı evet. Bunu hem sorduğumuz sorunun cevabının evet olarak alıyorum, hem de şöyle alıyorum arkadaşlar. Şimdi siz kendinizle ilgili ne kadar evet desek de burada kolektif açılım yapıyoruz. Ne kadar desteseç olsa da kolektifteki kişilerin içine doğan şey çok önemli. Burada bir de siz kalbinize de sorun. Yani siz bu soruyu sorduğunuzda, bu açılımın konusu olan soruyu sorduğunuzda iç sesiniz size evet bu kişiyle devam edeceksin diyorsa, bunu hissediyorsanız evettir. Ama bunu hissedemiyorsanız, belki bir başkası olacak, hayatıma bir başkası gelecek diyorsanız o da evettir arkadaşlar. Bu kartın demek istediği bu. Yani sizin içinize doğan cevap neyse doğrudur. Çünkü ne olursa olsun sizin kendi hayatınızla ilgili hissettiğiniz, ilk hissettiğiniz şey doğrudur arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Burada melekleriniz evet diyor. Ve sevgili Rumi de diyor ki Pir kartı geldi. Yani klasik tarottaki aziz kartı arkadaşlar. Bir bilge, iki dünya içinde rahmettir. Aziz ne demek? Toplumsal, geleneksel yapıdaki enerji demek, kural koyan demek. Ne dedik? Bu kişi cimride çıktı. Yani aile kurma konusunda cimride çıktı. Fakat bu kişinin ilerleyen zamanlarda bu kartla birlikte artık o geleneksel yapıya, hani ahlak falan çıkmıştı ya, ahlak kartı çıkmıştı arkadaşlar. Yani geleneksel olarak doğru olmadığını düşünüyordu belki de, işte bunları yıkıp, bu tabuları yıkıp o ailenin reisi, üyesi, yani kural koyucusu o kişi olmaya doğru gideceğini gösteriyor bu kart bize. Siz anladınız arkadaşlar ne demek istediğimi. Dişilerini fark etmez. Yani aile içinde olmak, aile yapısı içinde olmak gibi konulara çok daha sıcak bakacağını görüyoruz. Ve diyor ki biri bilge, her iki dünya içinde rahmettir. Bilgelik kazanmak, işte bu bağlantıyla ilgili derslerini almak, bilgelik kazanmak gibi konularla ilgili de arkadaşlar gelişmeler olacak. Ve bu kazanılan bilgeliklerle birlikte çok daha sağlıklı bir ilişkide devam etme ihtimalinizin çok çok yüksek olduğunu bu destede de görüyoruz. Peki. Aşıklar kartıyla şifamızı çalıştıralım. Bu desteği seçen arkadaşlarım için, bu desteği dinleyen arkadaşlarım için evrenden akan en yüksek şifaya kanan olmayı niyet ediyorum. Arkadaşlar, çok güzel bir açılımdı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Like and subscribe.